olduğu gibi yine bir üst kulvara geçmeye hakkı kazanırsınız. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere eski milyoner oyununun yaşları şu anda 25-30 yaşında olanlar pek çoğunuz hatırlayacaktır. Onun şu anda piyasada bulabildiğim hali olan küçük milyoner oyununu tanıtacağım. Ne yazık ki milyoner oyunu şu anda üretilmiyor. Ya satan herhangi bir sitede bulamadım. O yüzden bunu alayım dedim. 100-200, 150-200 lira civarlarında bulabilirsiniz bu oyunu. Hazırsanız tanıtmaya başlayalım. Şu şekilde kutunun üstünde. Burada Ken Rosenberg'i koymuşlar. GTA Vice City'den. Hatırlarsınız, avukat. Tanıdık simalardan. Şu şekilde bir adet oyun tanıtım kullanma kılavuzu çıkıyor. Şöyle bir oyun tahtası var. Tahta biraz karışık görünebilir gözünüze ancak şimdi size tanıtacağım. Onun dışında şöyle sertifikalar var arkadaşlar. Bunlar aslında mağaza tapusu gibi düşünebilirsiniz. Amacımız bunları almak. Bunları alıp ilk milyoner olan oyuncu oyunu kazanıyor. Şu şekilde iki parça. Bunları tabii kesmek gerekiyor. Bu oyun bana da şu an daha biraz önce geldi. Şöyle paralarımız var arkadaşlar. Bakın. Paralar gayet gerçekçi duruyor. Şöyle bayağı. Onun dışında şöyle 4 adet piyonumuz ve 2 adet de zarımız var. Şimdi arkadaşlar oyunun amacı burada İlk milyoner olmak. Oyuna başlangıçta mesela şöyle herkes bir renk seçiyor arkadaşlar. Hani mesela ben pansiyoncu olmak istiyorum. Mesela başka birisi tornacı olmak istiyor. Ama şu an elimde mesela seyyar köfteci olsun. Bu oyunu ben bayağı aradım arkadaşlar bulmak için. Şöyle mesela birisi pansiyoncu olsun. Diğeri de seyyar köfteci olsun arkadaşlar. Şu şekilde şuradan oyuna başlıyoruz. Oyun başlangıcında arkadaşlar bu kulvarda arkadaşlar daha böyle basit işler diyebilirim. Mesela seyyar köfteci varken bir üst tura çıkarsa eğer bir orta kulvara çıkarsak orada lokantacıya geçiyoruz. En üstte ise restoran sahibi oluyoruz. Birinci kulvarda amacımız ticarete atılış. Her oyuncu meslek gruplarını seçip servet belgelerini aldıktan sonra şöyle servet belgelerini de göstereyim. Şöyle. Mesela birer adet servet belgesi vereceğiz. Her oyuncuya 30 TL ile başlayacak arkadaşlar. 20 TL koymamışlar oyunu anladığım kadarıyla. O biraz kötü olmuş. Bu işlemler bitince artık oyun başlayabilir. 30 TL ve servet belgelerini alacağız. Kulvara atlamak için arkadaşlar gereken şartlar var. Mesela bu birinci kulvardan ikinci kulvara atlamak için 35 TL nakit para ve muhasebe kursu mezuniyet belgesi almamız gerekiyor. Şurada muhasebe kursu mezuniyet belgesi. Bu sertifika için eğer bulunduğu kareye gelirseniz 5 TL. Eğer karede olmazsanız da 20 TL ödeyerek sahip alabilirsiniz. Diğer mesleklere ait en az 3 servet belgesi olmalı. Yani mesela seyyar köfteciysem aynı zamanda tornacı ve pansiyoncu da olmam gerekiyor. Ayrıca şöyle bir şey de var. Kendi meslek grubumuz hariç 3 servet belgesi olması gerekiyormuş arkadaşlar bakın. Yani şu şekilde hem pansiyoncu hem tornacı hem seyyar köfteci hem tercih. Mesela 4 tane servet belgemiz olması gerekiyor. Mesela orta düzeyden de holding sahibi kulvarına geçiş için ise 300 TL nakit para. Ve buraya ait yine aynı şekilde 4 tane servet belgesi kendi meslek grubunuz hariç. Ve ayrıyeten yabancı dil kursu mezuniyet belgesi ve bilgisayar kursu mezuniyet belgesi. Bu öğeleri temin ettiğimiz zaman bir üst kulvara geçiş yapabiliriz. Yani yabancı. Şurada bilgisayar mezuniyet belgesi var arkadaşlar. Şurada da yabancı dil. Bunlardan ikisini de almamız gerekiyormuş. Veya bir diğer seçenekte bakın arkadaşlar. Çok zengin biriyle evlenirseniz gerçek hayatta olduğu gibi yine bir üst kulvara geçmeye hakkı kazanırsınız. Tabii üst kulvara geçtiğimizde artık aşağıdaki kulvardaki sertifikalarımızı bırakıyoruz arkadaşlar. Meslek gruplarına ait meslek belgelerinin amacı yani şunların amacı arkadaşlar.
Şöyle. Şunların amacı, şu servet belgelerinin amacı kişiye gelir sağlamaktadır. Oyun başlangıcında farz edelim ki mesleğiniz oto tamircisi. Piyonunuz ile terzi karesine geldiniz. Burada iki seçeneğiniz vardır. Mesela oto tamircisiyken terziye geldiğimiz zaman ya buranın servet belgesini alırsınız ya da ekstrasını ödeyip hiçbir şey almazsınız. Yani takım elbise 10 lira arkadaşlar. Yani 10 TL'ye servet belgesini alacağız. Ya da ekstrasını alacağız. 1 TL'ye ekstrasını ödüyoruz ve hiçbir şey almayız. Bu iki seçenekten birini uygulamak zorundasınız. Başka bir oyuncu sizin satın almış ve sahip olduğunuz servet belgesi kartına ait kareye gelirse o oyuncudan servet belgesi kartını üstünde yazan ekstra ücreti talep edersiniz ve alırsınız. Yani mesela ben oto tamircisi olayım. Gelince ekstrasını yani 1 TL'sini isteyeceğim o gelen kişiden. Her meslek grubuna ait meslek belgelerinden 4'er adet vardır. Yani 4 adet oto tamircisi kartı var. Eğer herhangi bir meslek grubuna ait 4 servet belgesi de aynı kişi tarafından satın alınmış ise servet belgesinin üzerinde yazan ekstranın 4 katını o kareye gelen oyuncu ödemek zorundadır. Yani buraya geldiği zaman arkadaşlar 4 TL ödemek zorunda bize gelen kişi. Eğer kartların 4'üne de sahipsek biz. Servet belgeleri 4 ayrı kişiye satılmış olsa bile yine de 4 katı, yani şundan 4 tanesi de satılmış olsun, 4'ünü de ayrı kişiye üzerinde yazan ekstra ödemeleri yapılır. Eğer buna sahipsek biz ve biz buraya gelirsek o zaman hiçbir ödeme yapmıyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle şu mezuniyet belgesi içinde ya üzerine geleceğiz ya da karşılığını ödeyip alacağız. Yani üzerine gelirsek 15 TL alırız. Veya kasadan mesela şuradayken 50 TL'ye şunu alabilirsiniz. Formula 1 diye bir kısım var. Orada nasıl oluyor bakalım. Formula 1 arıyorum şu anda. Formula 1 yarışına katıl. Formula 1 oyun panosunun ortasındaki çizelgeye göre 2 ile 12 bir zar toplamı seçer. Bakın arkadaşlar şurada bir zarlar toplamı var. Seçtiği zar sayısını 3 kere zar atarak bulmaya çalışır. Örneğin oyuncunun seçtiği zar toplamı 7 ise ve birinci hakkında 7 atarsa çizelgeye göre alması gereken yatırdığı paranın 7 katıdır. Bakın arkadaşlar şöyle 1 yatır 7 al. Tahmin ediyoruz ve tahmin ettiğimiz zarı atmaya çalışıyoruz burada. Eğer ikinci zar hakkında 7 atar ise yatırdığı paranın 4 katını alır. 1 yatır 4 al. Eğer üçüncü zar hakkında 7 atar ise 1 yatır 3 al. Evet. Eğer hiç yapamazsa arkadaşlar bütün parayı da kasaya kalıyor. Kredi kartı kısmına bakalım. Kredi kartı bir an evvel para kazanmak ve bir üst kulvara çıkmak isteyenler tarafından kullanılabilir. Kredi kartını kasadan ücretsiz olarak talep edebilirsiniz. Yani bakın şöyle şu şekilde bakın başlangıçta şöyle kredi kartlarımız var arkadaşlar. Kartı aldığınız anda istediğiniz an kartın üzerinde yazan miktar kadar kasadan borç alabilirsiniz. Mesela 10 TL yazıyor kredi kartının üstünde. 10 TL borç alabiliriz direkt. Kredi kartınızın tek kötü tarafı kredi kartı borcunuzu faiziyle ödeyen karesine geldiğiniz zaman bu kredi kartınızla aldığınız parayla beraber faizini de ödemek zorunda olmanızdır. Yani bakalım nerede orası? Bakın arkadaşlar kredi kartı borcunun %50'yi faiziyle ödeyin diye bir kare var. Eğer paranız yok ise sahibi olduğunuz servet belgelerini satışa çıkarabilirsiniz açık arttırmayla. Eğer bir alıcı bulamazsanız servet belgesinin yarı değerini kasa satın alır. Eğer kredi kartı borcunuzu ödeyin karesine gelmeden bir üst kulvara çıkarsanız kredi kartını kasaya iade edersiniz ama borcunuz silinir ve kasaya para ödemek zorunda kalmazsınız. Yani arkadaşlar bakın. Borçlanıp direkt üst kulvara çıkarsak borçlar siliniyor. Oyunun sonlanabilmesi için oyunun son kulvarda en az 3 servet belgesine sahip olmaları. Yani 3 servet belgemiz olacak şurada. Son kulvarda. Ve 3000 TL nakit para bulundurmaları gerekir. Bakın eskiden milyoner diye geçiyordu. Şimdi 3000 TL burada değişmiş oyunda. Nakit para limiti oyuncular arasında kararlaştırılabilir. Yani oyunun sonlanabilmesi için gerekli olan para miktarını oyuncular kendi aralarında oyuna başlamadan önce limiti istedikleri oranda belirlerler. Bu şekilde arkadaşlar bu oyun. Gayet keyifli. Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz, eski günleri iade edebileceğiniz. Bugün size bu oyunu tanıtmak istedim ben. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın.